Bana sorulan soruların içerisindeki üçüncü önerme neydi? Tekrardan hatırlatayım size. Kıbrıslarla Türkiye arasında bir çatışma var. Onların siyasi partileri üzerinden de, oyları ve siyasi partileri üzerinden de oy dengeleri değiştiriliyor, tercihler değiştiriliyor, demokratik tercihleri halkın ve milliyetçilik ve dini kimlikler yükseltiliyor diye bir şey var. Bu da çok klasik, çok sıkça duyduğumuz bir iddiadır. Şimdi birkaç aşamalı bunun cevabını vereceğim size. Bir kere Kıbrıslı Türklerle Türkiye'den gelen, 74'te gelen insanlar kaynaşamadılar, çatışma içindedirler sorusuna bir bakalım. Bunun değişik aşamalarına bakabilirsiniz. Çok kaynaşanlar var, evlenenler var. Bizim conflict studies'de yani çatışma kuramları ve çözümlemelerinde çok baktığımız kavramlardan bir tanesi. İnsanlar birbirleriyle evleniyorlar mı, iş kuruyorlar mı? Kaufman çok güzel anlatır bunu. Buraya size yerleştiriyorum alıntısını bakmak isterseniz. Bir kere evlilik ilişkileri kurmanız çok önemli bir şeydir. Orada da siz mesela onu dışarıdan gelen etkiyle ne yaptınız? Orijinal Kıbrıslılarla, has Kıbrıslılarla has olmayan, kanı Türkiye'lilerle karışmış olanlar diye bir ikileme gittiniz. Aslında orada onu yapan söylem, orada var olan kaynaşmayı bozmaya çalışıyor. Değil mi? Kabul etmiyor, reddediyor, inkar ediyor. Bunun içerisinde Avrupa Birliği'nin ve Rumların söylemlerinin etkinliğini görebilirsiniz. Nedenini de şimdi size niçin Avrupa Birliği söylediğimi onu da söyleyeceğim. Şimdi bir kere evlenenler çok, Türkiye'ye okumaya gidenler, oradan etkileşim alanlar da çok. Mesela Türkiye girişleri engellenenler N82'de bahsetmiştim. O videoya da bakabilirsiniz isterseniz vardır. Orada mesela bakıyorsunuz Türkiye'ye veriştiren herkes işgalci diyen, istemiyoruz bu adada diyen. Türkiye'ye gidememekten amansız bir dert yanıyor işte. Arkadaşlar var okudu orada, iş ilişkileri var filan. Çok ilginç bir nokta vardır orada. O aslında dışarıdan aldığınız söylemle sizin kendinizin Türkiye ile yaşadığınız tansiyonların ne kadar uyumsuz olduğunu gösteriyor. Sizin yaşadığınız tansiyonlar hiçbir zaman bir başka deyişle işgal söylemiyle ifade edilemez. Bir gerçekliği ortaya koyalım mı? Kimin bakış açısından, kimin tecrübesinden ülkesi işgal edilmiştir? Rumların. Sizin değil. Sizin Türkiye ile yaşadığınız tansiyonların ifadesi başka bir dilde kendisini bulabilir. Ama bulmamasının sebebi size Batı'nın empoze etmiş olduğu barış anlayışı içerisinde barışmanız için her şeyi aynı yaşamanız, aynı tecrübe üzerinden ifade etmeniz, sizin de bu da daha çok domine eden grup Rumlar kabul edildiği için Rumların söylemlerini eşleşmeniz ve onların duyguları üzerinden kendinizi ifade etmeniz gerekiyor noktasına götürüyor. O yüzden böyle ifade ediyorsunuz. Yoksa aslında böyle siz düşünebiliyor musunuz? Bugün Türkiye'ye giremeyecek bir Kıbrıslı Rum'un böyle bunu kendine çok büyük bir dert etmesini ve bunu çok büyük bir problem haline getirmesini görmezsiniz. Çünkü öyle bir ilişki düzeyi yoktur. Orada aslında inkar ettiğiniz ilişkiyi yaşayamadığınız için şikayet ediyorsunuz gibi garip de bir durum var. Ama ne demeye çalışıyorum size burada? Sizin aslında inkar edilemez ilişkileriniz var. Bağlarınız var. İşte karşıdakilerine bizim bir alakamız yoktur demekle bitmiyor bu. Bu söylemekle olmayacak bir şeydir o. Nereden Avrupa Birliği'ne bağladım bunu? Niye Avrupa Birliği yaratıyor bu söylemi? Aramızda çok büyük bir çatışma olduğu ile ilgili. Araştırma yapmışlar. Ben buna aslında karşı çıkmıştım. Ondan sonra orada da onu tartışmak yerine, konuşmak yerine millet böyle bir kes gitsin, konuşma gitsin filan modunu hep söylüyorum ya size. Çok rahatsız edici bir şeydir o. Çünkü düşünce geliştiremezsiniz. Onu da kim yapar? Dışarıdan kendisine söyleneni yazanlar ancak yapar öyle bir şey. Düşünceyi geliştirmek istememek benim hiç bildiğim, tanıdık olduğum bir şey değildir düşüncenin tartışılamaması. Şimdi bir anket gördüm işte doldurtmuşlar Kıbrıslı Türkleri. Bunu gazetede yayınladılar. Şimdi ben itiraz ettiğimden beridir yayınlarını görmüyorum yapılan araştırmaları. Bir araştırma yapmışlar soru soruyor. Soruları gösteriyor. Diyor ki kendi kimliğinizi nasıl ifade edersiniz? Kıbrıslı Türklere soruyor bunu. Kıbrıs'taki kuzeyde yaşayan insanların hepsine soruyor bunu. Vatandaş olanlar herhalde. Türk, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı.
var seçeneklerin içerisinde. Ondan sonra da diyor ki burada diyor Kıbrıslı Türk'le Kıbrıslı birbirine yakın kimlikler olduğu için onları birleştirdik. Bakın kendini Türk ifade edenlerle Kıbrıslı ve Kıbrıslı Türk ifade edenler arasında büyük bir kutuplaşma var. Olmadı. Neden biliyor musunuz? Aslında siz o soruları sordurtan Avrupa Birliği ülkesi, gidin bakınız hangisidir. Size Türk, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı diye 3 ayrı ayrımda sorun. O aslında sizin gerçekten toplumunuzdaki kimlik tanımlamanızı öğrenmek istiyor. Biliyor kendisi. O yüzden ayrı soruyor. Niye ayrı soruyorsunuz birleştirecekseniz değil mi? Hepsini sormanız gerekiyor. Orada yoruma gidiyorsunuz. Kıbrıslı Türk'le Kıbrıslı'yı birleştirdim. Bunlar birbirine yakındır, Türk'ten daha uzaktır ve kutuplaştırdım. Bir alandan çıkmış bir sonuç değildir, bir yorumdur orada. Mesela bana sorsanız ben kendimi Kıbrıslı Türk diye ifade ederim. Geçmişte 18 yaşındayken Kıbrıslı diyordum kendime. Tepkisel sebeplerimden dolayı bana Türklüğüme sorular sorulduğu için anlayamamıştım o zaman. Hayır, siz karar vermiyorsunuz benim nasıl bir Türk kimliğine sahip olduğuma, onu bilmiyordum. Gençtim dediğim gibi. Yaşayarak süreçlerle bütün kimliklerimi kucaklamam gerektiğini öğrendim. Ondan sonra da bunun üzerine çok okuma yaptığım noktadan da anladım aslında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. İnsanın başkalarının dışarıdan gelen empozasyonuyla kendini reddetmemesi var. Mesela bizde çok yazıyorlar. Ben gittim Ukrayna'ya, işte Rusya'ya bilmem ne, bana Türkler aşağılıktır falan diye ırkçılık yaptılar. O yüzden Türk kimliğimi reddettim diyor. Utanmıyor yani bunu anlatmaya. Halbuki orada yapmanız gereken şey, hayır, benim senin algıladığın şey ırkçılık, ötekileştirme, genelleştirme. Dünyanın her yerinde iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Benim kendimi algılayışım, ifade edişim böyle değildir. Bunu söylemek yerine kendini oraya adapte edecek ve benzetecek. Bunu Avrupa'ya çok daha fazla yapıyoruz. Avrupa bizim için dünyalaştırma, bakın. Değil mi? Dünyalaştırma, size koyuyorum buraya da. Onların her söylediği güzel olduğu için kendimizi Avrupalı görmeye çalışıyoruz. Bu bizim buradaki bu söylemleri yiyen arkadaşlar, siz Türklere benzemiyorsunuz, çok daha aydınız, çok daha batılısınız falan diye böyle hepsine yapıyorlar bunu. 3-5 tane değişik ülkede gördüm bunu. Bu ayrıştırmayı yapma. Bunlar da evet ben Avrupalıyım, ben bu Türklere benzemiyorum falan diye koşuşturuyorlar böyle. Şimdi bu noktadan bakarsanız siz Kıbrıslı Türk, oradan başlamışım, oraya bağlayayım. Bana birisi dese ki Kıbrıslı Türk'le Kıbrıslı aynı şeydir ya. Ben seni aynı noktaya koydum. Ben buna karşı çıkarım. Çünkü benim tecrübem bambaşka. Bana bunu sormanız gerekiyor. Öyle şık işaretledim. Şık üzerinden beni siz Türk kimliğiyle Kıbrıslı kimliği birbirinden kutuplaşmış, onu da bilmiyorsunuz. Yani ben kendimi Kıbrıslı da ifade edebilirim. Ama Türk kimliğiyle illaki de kutuplaşmayabilirim bir Kıbrıslı Türk olarak. Onu öyle ifade etsem onu da bilmiyorsunuz. Ama Kıbrıslı Türk diyen birisinin kendisini Türk kimliğine kutuplaştırdığını söylemeniz inanılmaz sorunlu bir şeydir. Ve dediğim gibi sahadan gelen, alandan gelen gerçeklikleri değil, kendi düşündüğünüzü ona bağlamak içindir. İngilizcedir o video. Yanlılık ve taraflılık ne demektir? Ona bir bakabilirsiniz. Altyazıları vardır Türkçe'de. Arzu ederseniz de yapabiliriz onu. Çok önemlidir. Bilimsel yanlılık çok sorunlu bir şeydir. Kendi inandıklarınıza gördüklerinizi eklemlemeye çalışmanız çok yanlı bir davranıştır. Ve hiç de gerçeği, çünkü sizin amacınız bilim yaparken var olan şeyleri görmektir gerçeklikte. Kimdir bu insanların kimliği, değil mi? Ona bakmanız gerekiyor. Şimdi bizim aslında böyle bir ikilemimiz yoktur. Ya dediğim gibi önemli sayıda insanlarımız evlenmiştir, iş kurmuştur, birlikte çalışmıştır, karışmıştır birbirine. Onlara dışarıdan gelen söylemle siz orijinal değilsiniz diyorsunuz. Sol partiler, kendine sol partiler diyen insanların içindekilerde bile böyle bir baskı yaratıyorsunuz. Veya temassızsınız bu insanlara. Büyük çoğunlukla herhangi bir iletişim kuracak bir sosyal yapı yaratılmamıştır orada. Orada Türkiye'nin politikalarının da elbette sorumluluğu vardır bunda. Avrupa Birliği'nin sebeplerinden farklı olarak.
ayrıştırarak politik düzendeki yerlerini korumak sizin iddia ettiğiniz şekilde olabilir ama bakınız size bir şey söyleyeceğim. Bir ülkede insanlar 30 sene, 40 sene, 50 sene yaşadıktan sonra dışarıdan gelecek olan bir baskıyla politik olarak kararlarını vermezler. O sizin algınızdaki teklilik de tamamen tekleştirme, ötekileştirme, stereotip yaratma, genelleştirme üzerinden gidiyor. Ve bu aslında sağlamıyor. Seçim sonuçlarında da sağlamıyor ama dediğim gibi siz kendi inandığınız her şeyi, gördüklerinizi yerleştirmeye çalışırsanız gördüğünüz gerçekleri reddetme gibi bir sonuca gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda 3 federasyoncu Cumhurbaşkanı Talat, Akıncı ve Erhürman seçimlerine baktığımızda Türkiye kökenli seçmenle ilgili karşımıza ne gibi sonuçlar çıkacağına bakacağız. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.